Televizyon ekranlarına yeni bir diziyle bir kez daha merhaba demesi için 2 yılı aşkın zaman geçmesi gerekir. Senaryosunu rahmetli Meral Okay'ın kaleme aldığı Bir Bulut Olsam da belki de Türk televizyon tarihinin ilk gerçek anti kahramanını, Mustafa Bulut'u canlandırır. Sarı hastası, ruhsal dengesizlikleri olan, amcasının kızına, ölümüne, öldüresiye aşık biridir Mustafa Bulut. Kimilerine göre de zincire vurulması gereken bir delidir. Abi, tamam dur. Çözseniz oğlum beni. Dizinin konusu Türkiye'nin Suriye sınırı olan illerinden Mardin'de, aslında var olmayan güzel ve tatlı bir kasabada geçer. Gerçekte dizide anlatılmak istenen kadının sürüklendiği çaresizliktir. Abi. Çekil. Çek! Çek lan! Çek! Çek! Mustafa, Narin'i Allah'ın huzurunda boşayacaksın. Boş ol diyeceksin 3 kere. Ben de Narin'i vereceğim ondan sonra. Yapamam. Yapacaksın. Diyemem baba. Dilim dese gönlüm demez. İnsanların bir yandan mayınlar, bir yandan da töre adı verilen sosyal yaptırımlar arasında sıkışıp kalan hayatlarından bir kesittir Bir Bulut Olsam. Amca çocuklarının dini nikahı bir yana, kadına söz hakkı tanımayan geleneklere de farklı bir bakıştır. Kadınların mayın kadar tehlikeli insanlar karşısındaki çaresizliğidir. Şimdi de diyeceksin. Mayınları temizlemek için gelen bir ekibin başındaki doktora bütün o tehlikelere inat, akan bir yüreğin hikayesidir. Engin Akyürek de o tehlikeli insanlardan birini canlandırdığı halde pek de beklenmeyen bir şey olur. İzleyicinin gönlü Mustafa Bulut'tan, o zincirli deliden yana saf tutar. Öyle unutulmaz sahneler vardır ki seyirci bu ruh sağlığı bozuk zorba için gözyaşı döker. Onun umutsuz aşkını yüreğinin derinliklerinde hisseder. Çünkü yine Engin Akyürek ve oyunculuğu vardır ekranda. Bir kez daha rolünü yaşamakta ve yaşatmaktadır. Dizinin hemen her bölümünde Zorba Mustafa'dan nefret eden seyirci birkaç dakika içinde yüreği için için kanayan aşık Mustafa'ya sahip çıkar. Boş ol. Boş ol. Şahit misiniz? Şahidiz. Şahitiz. Kimi kandırdık biz şimdi? Yüce Rabbimi mi? O benim kalbim bilmiyor mu? Narin benim bu cihanda da, öteki cihanda da karımdır. Bana bir şey söyle. Ses versem dinler misin? Dinlerim.
Sana canımı veririm ben. Aslında Mustafa'ya en başında sahip çıkan kişi Engin Akyürek'tir. Bir röportajında daha okuduğum an bunu ben oynamalıyım dedim. Bu kadar dizi çekilirken insanın bu rol benim içinmiş demesi büyük ayrıcalık diye dile getirirdi. Bak yüzüme bak. Bakmam. Bak yüzüme. O kadına bir şey olursa var ya, seni çolak yaparım. Oo, bakma yüzüme, uğursuz. İşim gücüm rast gitmeyecek. Git. Sendeki harem de kimsede yok ha. Biri gidip biri geliyor. Aynı Şarkı röportajda söyleyen rolüne nasıl hazırlandığını da Yemek anlatır. yedireni ayrı. Bir takım Karnında roller çocuk vardır, bezleyen çalışmalar ayrı. yaparsınız, araştırırsınız. Ama bu öyle bir rol değildi. Benim daha çok iç dünyama yolculuk yapmam, oralardan bir şeyler bizim ayağımıza getirmem çay gerekiyordu, getiren kızımız. der. İç dünyasında her ne bulup getirdiyse rolüne öylesine başarıyla aktarır ki bugün bile pek çok seveni için canlandırdığı en unutulmaz karakter Mustafa Bulut'tur. Bu rolün kendisine ne kazandırdığını da şöyle anlatır. Oyunculukta basamaklar vardır. Bazen kapasitenizi zorlamanız gerekir. Ben bu noktada orayı zorladığımı biliyorum. Mustafa çok özel bir rol. Böyle bir rol 5 sene sonra da gelebilir, hiç gelmeyebilir de. Bu dizi uzun bir süreçte beni nereye götürecek ya da bana neler hissettirecek bilmiyorum. Ama oyunculuk adına iyi bir şeyler yaptığımı düşünüyorum. Ya da kıtlama yaparsın. Engin Akyürek bu ilk başrolüne öylesine emek verir ki sadece dizinin en çok konuşulan karakteri değil, aynı zamanda en çok merak edilen oyuncusu da olur. Özel hayatıyla ilgilenenlerin sayısı artar, aşk üzerine sorulan sorular da birbirini izler. Engin Akyürek'e göre Mustafa'nın yaşadığı gibi bir aşk yaşamak mümkündür. Böyle bir aşkı, birini bu kadar çok sevebilmeyi hayal etmek çok güzel der. Siz hiç bu kadar yoğun bir aşk yaşadınız mı şeklindeki soruya da şöyle cevap verir. Hayır, bu kadar büyük bir aşk yaşamadım. Mustafa bu konuda takdir edilesi bir kişilik. Birçok insan da ona imreniyor. Öte yandan aşkı yakaladığınız zaman değerini de bilmeniz gerekir. Modern hayat her şeyi manipüle ediyor. Birbirimize karşı duygularımızı söyleyemeyecek kadar korkağız. Mustafa ise insanların dikkatini çekiyor çünkü her şeyi, tüm duyguları ortada. Ben senin babanım. Senin adın nar olsun. Senin adın nar olsun. Senin adın nar olsun. Sen de benim yarınım ol. Kurtar beni. Mustafa Bulut kısa zamanda fenomen haline gelir. Kentten, köyden pek çok erkek Mustafa Bulut gibi sevmeyi, bir o kadar kadın da öyle sevilmeyi hayal eder. Hatta Akyürek'e rastlayan pek çok erkek beni canlandırmışsın bile der. Engin Akyürek bu ilk başrolünde bir anlamda rüştünü de ispat eder.
Ben sana kaç kere Narin'den uzak dur dedim. Beni dinlemedin. Vur Mustafa. Çok konuşma, vur bitir. Kaç kere dedim. Kaç kere dedim. Yarinden elini çek. Ondan uzak dur demedim mi? Eşim olacak kadından neden uzak duracağım? Narin benim hayatım. Ben her gün ölümle dans ediyorum Mustafa. Beni ölümle korkutamazsın. Bana vız gelir, anladın mı? Vız gelir. Narin, söyledikleri doğru mu? Doğru mu? Kötü bir haber verme, kalbini kırar. Sadece bir oyuncu değildir artık. Gözleriyle, mimikleriyle, ses tonuyla da rolünün hakkını veren, Allah. önüne konan her karakteri başarıyla canlandırabilecek usta bir oyuncudur. Dahası sadece komedi veya sadece dram oyuncusu da değildir. Aynı dizi içinde türden türe geçer. Ustalığıyla başta sevenleri olmak üzere izleyen herkesi şaşırtır. Kimi vurdun? Nereye gömdün? Kimseyi vurmadım. Ama tek kelime daha edersen var ya seni bu asfaltın altına gömer kurşun manyağı yaparım. Bakma lan bana baykuş gibi. Bir de o çirkin gözlüklerini değiştir. Bir Bulut Olsam 2 sezona yayılmış toplam 29 bölümün ardından ekranlara veda eder. Kimine göre bu beklenmeyen vedanın nedeni dizinin yayın saatidir. Kimi dizideki bunca şiddetin, cinselliğin ve kadınlara yönelik eziyetin dizi izlenmekten alıkoyduğunu öne sürer. Kimi de izleyicinin konusu Türkiye'nin doğu illerinde geçen ağlı, aşiretli dizilerden bıkmış olmasını gerekçe gösterir. Bir Bulut Olsam bir ilki de başarır. Yayından kaldırıldıktan sonra internet üzerinden izlenir. Geç gelen bu ilginin en önemli nedeni de kuşkusuz fenomen haline gelen Mustafa Bulut ve ona can veren Engin Akyürek'tir. O günlerde kendisi bile farkında değildir belki ama en az Mustafa Bulut kadar ete kemiğe büründüreceği bir diğer sıradışı karakterle ilgili hazırlıklar da bir yerlerde devam etmektedir.